Herkese selam. Bu videoda biyoritim duygusal devrenin ne olduğu, duygusal pozitif ve negatif dönem etkileri, duygusal pozitif negatif dönemlerde ve kritik günlerde yapılması gerekenler anlatılacaktır. Biyoritim duygusal devre farkındalığı ne fayda sağlar? Duygusal devre 28 gün sürmektedir. Bu ritimle kadınların adet dönemleri arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Bu iki ritim kısa bir süre çakışabilir. Fakat duygusal ritim asla değişmez. Oysa kadınlardaki adet dönemi ritmi değişmektedir. Ayrıca duygusal ritim astrolojideki ay dönemleriyle çakışması yüzünden sık sık biyoritimlerle astroloji arasında yapılan mukayesenin anahtarı durumundadır. Duygusal devrenin 1. 14. 28. günleri kritik günlerdir. Ayrıca pozitif dönemdeki 8. günde ve negatif dönemdeki 22. günde mini kritik günler vardır. Duygusal devre kritik günleri 7 günlük bir süre ile ard arda gelmesinden dolayı doğum gününüz haftanın hangi günü ise her hafta o günlerde büyük veya küçük kritik gün yaşarız. Sizin hafta içindeki favori ürününüz hangisi? Duygusal kritik bir günde hemen hemen her duruma karşı o sırada ritminizin yönü ne olursa olsun duygusal tepkilerin değişimine en hassas durumda olursunuz. Sinirlilik, duygusuzluk veya mantıksızlık hemen hemen her duruma karşı gösterilen davranış olabilir. Bu ritim her seviyede duygusal tavırlama ile ilgili her şeyi kontrol ettiğinden, ilişkiler bakımından, kaza potansiyeli taşıyan durumlar bakımından ya da şevk ve atılım gerektiren haller bakımından buna fazladan bir önem yüklenmiştir. Duygusal devremiz 22. günü ile bir fiziksel negatif kademe ve bir zihinsel kritik gün üst üste çakışmışsa bu durumda en kötümser yorumlar yapılmalıdır. Büyük ölçüde sinir sistemimiz tarafından yönetilen bu devre, Filiz tarafından yapımızdaki dişil kalıtımı etkileyen hücrelerin tezahürü olarak tanımlanmaktadır. Duygusal ritmin birinci yarısı artı ya da pozitif dönemde daha neşeli, uyumlu ve iyimser oluruz. Bu periyot tüm yaratıcı girişimler, gönül ilişkileri, arkadaşlık ve genel olarak her türlü işbirliği için çok uygundur. Duygusal devrenin 8. mini kritik noktasında kendinizi hissediş halinizden dolayı kendine fazla güvenme ve aşırı şeyler yapma riski de söz konusudur. Sportif faaliyetler, suç tespit çalışmaları, satış, reklam, pazarlama ya da basitçe bir grup çalışmasına dahil olunduğunda duygusal ritim pozitif kademesinde olunursa başarılı sonuçlar elde etme olasılığı yüksektir. Evlilik teklifi de dahil olmak üzere bir ricada bulunacak olursanız en azından pozitif dönemde olduğunuzun farkında olmalısınız. Bu durumda teklifinizin sonuçlarıyla daha iyi başa çıkabilirsiniz. Geniş hacimli iş konularını duygusal ritim pozitif döneminde yapın. Bu, şevkinizi diğer kişilere aktarmanızı, uyanık kalmanızı ve de soru-cevap oturumlarında başarılı olmanızı sağlayacaktır. Biyoritmik ifadeyle fiziksel olarak düşük seviyede olsanız bile eğer duygusal ritim bakımından pozitif dönemdeyseniz spor faaliyetlerine katılabilir ve bundan zevk alabilirsiniz. Bütün yapmanız gereken söz konusu gündeki fiziksel yetenek durumunuzu hatırlamak ve o sınırı zorlamamaktır. Duygusal kritik günlerde duygusal alanda herhangi bir stres yaratıldığı takdirde hemen hemen her şey olabilir. 3 biyoritim devresi içinde duygusal devre hataya ve kazaya en meyilli olanıdır. Etrafınızda olup biten olaylar hakkında düşünceniz duygusal tepkilerle boyanmıştır. Kritik günlerde olup biteni iyice anlamadan aşırı derecede hassas ve alıngan olursunuz. Duygusal negatif dönemde genel olarak işbirliğine daha az meyilli olursunuz. Herkesi ve her şeyi eleştirirsiniz. 22. günde yani negatif dönemin tam göbeğine geldiğinizde her şey ve herkes sizin düşmanınızdır. 28. gün sonunda pozitif döneme geçiş gününde ise keyifli bir görünüm sergilersiniz. Aşırı bir güven de ortaya çıkabilir ve aslında istemediğiniz sorumluluklara da yüklenebilirsiniz. Fiziksel devre için normal değişim periyodu yani pozitiften negatife ya da negatiften pozitife geçiş 24 saat civarında olmasına rağmen duygusal devre için buna en azından 48 saat ayrılmalıdır. Bu devrede araba kullanmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse şoförlerin bu günlerde başkalarına biyoritim durumunu belli eden arabalarında küçük bir bayrak kullanması söz konusu olabilir. 48 saatlik kritik gün boyunca tehlikeli ya da çok hassas zamanlama gerektiren
sportif faaliyetlere katılmanız tavsiye edilmez. Biyoritmik bilginin önceden bilinmesinin avantajı sadece belli bir gün için sizin özel halinizi belirtmek değil, aynı zamanda başkaları için de aynı malumatı vermesidir. Bu gerçek, satış işinde olan kişiler için eşsiz bir fırsat sağlar. Büyük müşterilere ait hazırlanacak biyoritim çizelgelerini kullanmak, satış grafiğini yükseltmektedir. Karşınızdaki kişinin duygusal olarak kuvvetli veya zayıf olmasının farkına varmak, sizin için büyük bir avantaj sağlar. Yüksek tansiyondan şikayetiniz varsa, duygusal olarak kritik günde riske girmekten kaçınabilirsiniz. Ciddi konular için sağlam bir konsantrasyonda bulunmanın o kadar kolay olmadığını bildiğiniz zamanlarda havadan sudan şeylere yönelir ve durumu idare edebilirsiniz. Uygunsuz bir zamanda dikkat edilmeden söylenmiş bir söz ya da yapılan bir hareket sık sık sadece can sıkıcı bir sonuç vermekle kalmaz, hafızalarda düşündüğünüzden daha uzun süre kalabilir. Bir iş görüşmesi yaparken bulunduğunuz duygusal devrenin gününe göre bazen işe çok uygun görülürken bazen de tümüyle işe yaramaz görülebilirsiniz. Bir öğretmen biyoritimleri sözlü olarak ders vermeye müsait olmadığı zaman o süreyi sınıfa yazılı ödevler yaptırarak geçirebilir. Astroloji, biyoritim ve numeroloji konularında bizi takip edebilirsiniz. Mutlulukla kalmamız dileğiyle.